Bir erkek ortamına girdiğin zaman senin o ortamda kabul görmeni sağlayan, insanların seni bir eziğin teki gibi değil de gerçekten de zaman geçirmeye değer birisi olarak görmelerini sağlayan bazı unsurlar var. Her ne kadar şu anda bu küçük ayrıntıların farkında olmasan da videonun sonunda aslında bunların ne kadar da önemli olduğunu ve hayatında ne kadar büyük roller oynadığını öğrenmiş olacaksın. Yeni bir ortama giriyorsun ve sonuçta yeni insanlarla tanışacaksın. Burada yapacağınız muhtemelen ya da ilk etkileşime gireceğiniz fiziksel temas el sıkışması olacak. Ve günümüzde o kadar fazla erkek yanlış el sıkışıyor ki. Ben bir erkekle el sıkıştığım zaman o kişinin eziğin teki mi yoksa gerçekten de zaman geçirmeye değer mi birisi olup olmadığını çok rahat anlayabiliyorum. Çünkü birisiyle el sıkıştığın zaman diyelim ki geldi elini tuttu ve tek yaptığı şey elini bırakmaksa, eli yumuşaksa muhtemelen karşındaki insan asosyaldir ya da hayatında doğru giden bir şeyler yoktur ya da hayatıyla ilgili büyük amaçları yoktur. Çünkü el sıkışmak bir insanın en temel hareketlerinden bir tanesi. Birisiyle tanıştığın zaman ya sarılırsın ya el sıkışırsın ya da kafa selamı falan verirsin. Ki genelde bu el sıkışma olur. Özellikle erkekler arasında yeni tanışmada değil, arkadaşlarınla her görüştüğünde bile el sıkışabilirsin. Ki genelde ben böyle yapıyorum. El sıkışmak bence oldukça güzel bir samimiyet göstergesi ve aynı zamanda karşısındaki insana da güven verici bir şey. Özellikle doğru sıkışmayı biliyorsan bu elleri. Elin yumuşak olmasın ama gidip de karşındaki eli de sıkma. Karşındaki insanın canını acıtma. Bu da tam olarak şu demek. Ben bir iki bir şey öğrendim. El sıkışmak önemli bir şey. Ama günün sonunda ben hala nasıl el sıkacağımı bilmiyorum. Yani bende bir iki tane bilgi var ama sağdan soldan gelmiş. Daha tam olarak öğrenemedim. Bu da çok olumlu çok pozitif bir yaklaşım değil. Çok güzel bir ilk izlenim vermiyor karşı tarafa. Arkadaşına da. Senin yapman gereken şey şu. Karşındaki eli normal tutacaksın. Ama o eli sıkmayacaksın. Ne de elini çok yavaş bırakacaksın. Yumuşak bırakacaksın. Yapman gereken şey sarsılamaz bir el. Yani karşındaki insan elini tuttuğu zaman böyle kolunu çekememeli. Aşağı yukarı sallayamamalı rahat rahat. Senin elin orada sabit durmalı. Güzel bir şekilde sıkışmalısın. Ne karşındaki insanın canını acıtacaksın ne de çok fazla yumuşak olacak elin. İyi bir el sıkışma karşındaki insana direkt şunu söylüyor. Ben güçlüyüm. Nasıl el sıkışılması gerektiğini biliyorum ve senden korkmuyorum. Çünkü eğer elin çok yumuşaksa karşındaki insana onun daha alt kademesinde bulunduğunu göstereceksin. Sonuçta şöyle düşün. Diyelim ünlü birisiyle tanıştın. Ünlü olmasını geç. Diyelim bir yerde çalışıyorsun, şirkettesin. Yöneticiyle el sıkıştığın zaman elinin çok sert olmasını, onun elini sıkmayı istemezsin. Çünkü bu dominantlık göstergesi. Karşındaki insana zarar verebileceğini gösteriyorsun ve bundan korkmadığını belli ediyorsun. Ama bu arkadaşça ortamlarda oldukça saçma duruyor. O yüzden elinin sarsılamaması, kolunun sarsılamaması, senin vücudunun sarsılamaması hem karşındaki insana ben yeterli birisiyim, kendime güveniyorum, hem de sana karşı kötü bir niyetim yok demek. Burası çok önemli. Ve gerçekten şimdiye kadar 100-200 kişiyle belki el sıkıştıysam son bir yıl içinde, yeni kişiyle tanıştıysam bunlardan belki biri ya da ikisi iyi el sıkışıyordu. Ve o kadar nadir bir durum ki iyi el sıkışan insanlardan sonra şey diyorum, bu güzeldi. Çünkü çok nadir. Beni izliyorsan benim bir izleyicimin de kötü bir el sıkışma yapmasını istemem. Yarın öbür gün birilerinizle denk geleceğiz. Hatta geliyoruz. Ve elinizin böyle yumuşacık olmasını istemem. Ya da çok sert olmasını. Derim ki bir şeyler doğru öğretememişim demek ki. Bir şeyleri doğru anlatamamışım. Sağlam bir el, sağlam bir vücut. Ama ne çok acıtıyorsun ne de çok serbest bırakıyorsun. Burası kilit nokta. Özellikle el sıkışma ilk tanışma zamanlarında, ilk izlenimlerde oldukça önemli. Ama bunun yanında çok güzel bir nüans daha var. Ki o da kilolu olmak. Şimdi buraya gel sana işte 800 kilo olarak yanımda dur demiyorum. Sana çok saygı duyacağımı söylemiyorum. Ki duymam. Çünkü obezsin, morbid obezsin. Ağır yaşamlardasın. O yüzden yapman gereken şey şu. Kilolu olmak. Çok sıska olma. Ne çok tombik ol ne de çok zayıf ol. Hemen küçük bir örnek vereyim. Eğer senin karşında 40 kilo bir erkek olduğunu düşün. Bir de 100 kilo. Hangisine daha çok saygı duyacaksın? Ya da hangisinden daha çok korkacaksın? Sana zarar verme ihtimali olduğunu düşüneceksin. Muhtemelen 100 kilo olandan. Çünkü 40 kilo olan kişi çubuk kraker gibi olacaktır. Yani düşünsene 20 yaşındasın, 25 yaşındasın, 30 yaşındasın ve karşında 40 kilo birisi var. Bir erkeğin zayıf olması diğer erkekler tarafından sezilirse o erkeğin çemberde çok da iyi bir yer edinilememesini sağlar. Yani senin güçlü olman lazım. Sen tamam 100 kilo olabilirsin. Belki obezsindir, belki morbid obezsindir, tombiksin. Ama günün sonunda zayıf olmaktan iyidir. Bunun daha da iyi bir kısmı kaslı olmak. Ama zayıf olacağına kilolu ol daha iyi. Çünkü ben yanımda güçlü insanlar isterim. Ben yanımda çıt kırıldım insanlar istemem. Ben yanımda çubuk kraker istemem. Hiçbir güçlü insan istemez. O yüzden senin de belli bir kütleye sahip olman lazım ki etrafındaki insanlara güven verebilesin. Ve aynı zamanda onları koruyabileceğini belli edebilesin. Karın kası hayalin olabilir ya da biraz daha parçalı durayım, biraz daha kilo vereyim, iyice yağlarım gitsin diye olabilirsin. Ama günün sonunda eğer çok fazla zayıflayacaksan, artık gerçekten de dışarıdan sıska gibi gözükeceksen bunun bir değeri yok. Senin yağ oranının
%12 ile %18 arası olması hem testosteron seviyelerinin için en yüksek testosteron seviyeleri %12 ile %18 arasındadır erkeklerde. Hem de ne çok sıska bir görüntü ne de çok yağlı bir görüntü, tam olması gerektiğini sağlar. İyi bir el sıkışmak ya da etrafındaki insanları onları koruyabileceğini hissettirmek önemli. Evet. Ama bunun yanında senin bu çemberde de kalabiliyor olman lazım. Bu arkadaşlarını koruyabiliyor olman lazım. Eğer etrafındaki insanların sana saygı duymasını istiyorsan, özellikle erkeklerin, en başta yapman gereken şey sözünde durabilmek. Eğer sen bir şeyi halledeceğim diyorsan, halletmiyorsan. Eğer sen bir şey işte ben bunları yaparım, bunları hallederim diyorsan, halletmiyorsan, yapmıyorsan. Ya da diyorsan ben yarın şu saatte kalkacağım, yarın bu işlerim var bunları halledeceğim. 2 gün sonra arkadaşların sana sorunca, Furkan bunları ne yaptın? Bilmem yapamadım. Aklımdan uçmuş gitmiş. Zamanım olmadı. Bunlar hiç kimsede saygı uyandırmaz. Bunlar hiç kimsede güven uyandırmaz. Senin arkadaş çevrende bulunabilmen için, o insanların içerisinde barınabilmen için, özellikle kaliteli insanların, o insanlara sözünün eri olduğunu, güvenilebilir birisi olduğunu göstermen lazım. Ve insanları kötülememen lazım. Çünkü insanları kötülemek de şu anda başkalarını kötülüyor olabilirsin. Ama yarın öbür gün belki de arkadaşlarını kötüleyeceksin. Bu insanlar bunu nereden bilebilir ki? Nasıl sana güvenebilir? Sen başkalarının arkasından sürekli atıp tutuyorsan, en çok sevdiğin şey başkaları hakkında konuşmaksa ya da akşam 7'de buluşalım dediklerinde sen 7.30'da oradaysan, yani kısaca sözüne güvenilemiyorsa, bu insanlar neden seni yanında tutmak istesin? Tamam belki çok kaslısın, belki çok iyi el sıkışıyorsun ama hiçbiri sana güvenmeyecek. Sadece onların etrafında bulunan bir insansın. Belki bir arkadaş ama dost değil. Eğer etrafındaki insanlardan, takım arkadaşlarından, sınıf arkadaşlarından, kendi arkadaşlarından, online arkadaşlarından hiç fark etmez. Saygı görmek istiyorsan ilk önce söylediğin şeyin arkasında durabilmen gerekir. Kimse söylediği şeylerin yükünün altında ezilen birisini istemez. Diyelim ki Ali ve Ahmet adında 2 tane arkadaşım olsun. Ali sürekli kendisini geliştiren, iyi giyinen, konuşmasını bilen, yanında güvende hissettiğim, onunlayken gerçekten de bir şeyler başarabileceğimi hissettiğim bir arkadaşım olsun. Kaliteli birisi yani. Öte yandansa Ahmet, tüm gün futbol konuşan, Instagram biyografisinde Fenerbahçe'yi etiketlemiş, Galatasaray'ı etiketlemiş, Beşiktaş'ı etiketlemiş. Sanki hayatında daha önemli bir şey yokmuş gibi, sanki karakteri oymuş gibi, futbol takımlarıymış gibi davranan birisi olsun. Ve Ahmet'in yaptığı tek şey kızlar. Kızlar hakkında konuşmak. Kalitesiz kızlar bu arada. Kaliteli kişilerden de bahsetmiyorum. Tüm gün dışarıda bir taraflarını gezdiren, hiçbir şekilde kendisine katkısı bulunmayan insanlardan bahsediyorum, kızlardan bahsediyorum. Ahmet de bu kızlara yarışacak bir erkek olsun. Sence ben Ali ile mi daha çok vakit geçirmek isterim yoksa Ahmet'le mi? Belki şu anda Ahmet olduğunu fark etmişsindir ya da arkadaşların arasındaki Ahmetleri görmüşsündür. Ama emin ol herkes Ali ile vakit geçirmek ister. Çünkü Ali gerçekten de etrafındaki insanlara katkıda bulunabilecek birisi. Yarın öbür gün başım sıkıştığı zaman ben gidip de Ahmet'i değil de Ali'yi ararım. Ali benim şöyle bir problemim var. Sence ne yapabilirim? Çünkü muhtemelen Ali biliyordur. Çünkü muhtemelen Ahmet bilmiyordur. Ahmet o sırada başka dandik şeylerle uğraşmakla meşgul. Zamanını boşa harcamakla. Katkıda bulunmamakla. Bir erkek olarak bir arkadaşımda aradığım en büyük özellik bana nasıl bir katkıda bulunabilir? Bu sana belki çıkarcı yaklaşım gibi geliyor olabilir ama değil. Günün sonunda hepimiz birbirimizden bir şeyler kaparız. Ve eğer ben Ahmet'le çok fazla zaman geçirirsem bir yerden sonra onun yapmadım etmedim lafları değil de yapamadım edemedim lafları bana geçer. Yani aslında Ahmet'in tüm bir akşamı vardır aslında spora gitmek için, kitap okumak için, ders çalışmak için. Ama Ahmet orada o vaktini güzel bir şekilde kullanmamıştır. Orada verimli şeylerle uğraşmamıştır ve bunu yapmadım değil de yapamadım der. Bahaneyi başka yere atar. Sanki dışarıdan birileri onu kontrol ediyormuş gibi. Onun bu kelimeleri bile bana yapışır. Ahmet'in bu futbol muhabbetleri artık yavaş yavaş bizim muhabbetlerimiz olmaya başlar. Ahmet'in hayatındaki bu amaçsızlığı yavaş yavaş bana da serpilir. Ya şunu sen hayal edebiliyor musun? Etrafındaki herkes. Diyelim ki kitaplar hakkında konuşuyor. Ya da para kazanmak hakkında. Ya da dersler hakkında. Ya da basketbolcusundur, basketbol hakkında konuşuyorlardır. Sen de bu konuya bir şekilde dahil olacaksın. Adamlar sporcudur, spor hakkında konuşuyordur. Bir şeyler öğreneceksin. Spor yapmasan bile. Hatta o insanların gelişeceğini görmek, ulan ben geride kalmayayım, ben de çalışayım hissi uyandıracak sende. Ama Ahmet'i gördükçe şey olacaksın. Ulan ben zaten öndeyim. Hani adama bak. Etrafındaki herkes böyle olursa, herkesi böyle görürsen bir yerden sonra diyeceksin ki tamam normali bu herhalde. Normali Ahmet insanların. O sırada Aliler uçup gidiyor. Ve sen de Ahmetlere dönüşeceksin. Ve bunun bilincinde olan insanlar, etrafındaki insanların ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan insanlar, etrafında Ahmet istemez. Etrafında ona katkıda bulunamayacak birisi istemez. Etrafında güvenilemeyecek birisi istemez. Etrafında güçsüz birisi, dışarıya karşı zayıf bir izlenim veren birisi istemez. O yüzden Ahmet olmayı bırak ve
Ali olmaya doğru biraz daha adım at. Eski zamanları düşün, kabilede olduğunu düşün. Bir kabiledesin. Diğer erkekler avlanmaya gidecek ve senin dışlanmalarını istemezsin. Ya da beraber yemek yiyecekler. Beraber muhabbet edecek. Senin dışlanmanı istemezsin. Bu eskiden beri gelen bir içgüdü. Kabul edilme içgüdüsü. Hepimiz istiyoruz. Kadınlar da erkekler de. Bu söylediklerimi tek tek bugünden itibaren hayatında değiştirmeye başla. Ki belki etrafındaki insanlardan bu sefer biraz daha saygı görebilirsin. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Görüşmek üzere.